Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere şahane bir ev yapımı halka tatlısı tarifi vermek istiyorum. Tüm pişirme teknikleriyle halka tatlısı nasıl yapılır hepsi videomda ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz. Videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. İlk olarak şerbetimizi hazırlayarak tarifimize başlayalım. 3 su bardağı toz şeker uygun bir tencereye alınır. Üzerine 3 su bardağı su eklenir. Bir çeyrek limonun suyu sıkılarak şeker eriyene kadar karıştırılır. Şerbeti ocağın üzerine alalım. Sürekli karıştırarak şekerin erimesine yardımcı olalım. Şeker eridikten sonra kaynamaya başlayınca dakika tutalım. 25-30 dakika yaklaşık orta ateşte kıvam alana kadar şerbetimizi pişirelim. Kıvam alan şerbetin altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. Evet, elinizde bulunan herhangi bir pet şişeyi bir bıçak yardımıyla keselim. Kenarlarını makas ile düzeltiyorum. Kenarını ısınmış bir bıçak yardımıyla eritiyorum. Kapağı da tulumba sıkma aparatıdaki gibi bıçağımı ısıtarak yıldız şeklinde kesiyorum. 2 kat buzdolabı poşetini iç içe geçiriyorum. Uç kısmını üçgen keserek pet şişenin geçirmeye çalışıyorum. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz ama ben daha sağlam olabilmesi için dışarıdan içe doğru katlayarak kullandım. Poşeti kapak kapatarak sıkıştırdım. Gördüğünüz gibi sıkma poşetimiz hazır. Dilerseniz bununla sıkabilirsiniz. Dilerseniz normal poşetle sıkabilirsiniz. Uygun bir tencereye 2 su bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ alınır. Bir fiske tuz eklenir. Kaynamaya bırakılır. Kaynayan suya 2 su bardağı un eklenir. Hamur toparlanana kadar karıştırılır. 1-2 dakika bu şekilde kavrulur. Evet, hiç topak kalmayacak şekilde kavurmaya devam edelim. Ocağın altını kapatarak soğuması için uygun bir kaba alalım. Soğumaya yardımcı olabilmek için ara sıra hamurumuzu yoğuralım. Soğumuş olan hamurumuza 4 adet yumurtayı teker teker kırarak bir mikser yardımıyla pürüzsüz olana kadar çırpalım. Evet, 4 tane yumurtayı ben teker teker ekleyerek kıvam alana kadar karıştırmaya devam ediyorum mikser yardımıyla. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, dördüncü yumurtadan sonra 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı irmik eklenir ve hamur tekrardan mikser yardımıyla karıştırılır.
Evet, gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Kendi yapmış olduğumuz sıkma poşetini alıyorum. Bir miktar hamuru. Kalanı da normal sıkma poşetini alıyorum. Dilerseniz bununla tulumba tatlısı sıkabilirsiniz veya küçük halka tatlıları da sıkabilirsiniz. Tercihe bağlı. Ben ince bir uç taktım poşetin ucuna ve kalan hamuru içine alıyorum. Ben ince halka tatlısı sıkmak için elimde bulunan kalıbı kullandım. Siz dilerseniz diğerini de kullanabilirsiniz. Soğuk bir yağ uygun bir tavaya alınır bolca. Ocağın altı hiç açılmadan soğuk bir şekilde yağ halka tatlısı sıkılır. Sıkarken dikkat etmemiz gereken en önemli püf noktalarından biri tavayı fazla doldurmamak ve aralarda bekletirken hamurumuzu koparmamak. Hiç halka tatlısını ellemeden tavayı hafif hafif sallayarak araların açılmasını sağlayalım. Gördüğünüz gibi ocağın altını açtım. Halka tatlıları kızardı bir tarafı. Dikkatli bir şekilde çeviriyorum ve diğer tarafında kızarmasına yardımcı oluyorum. Evet, kızaran halka tatlımı soğuk şerbetin içine alıyorum. 5 dakika şerbetin içinde kalmasını sağlıyorum. Ara ara üzerinde şerbetten gezdiriyorum. 5 dakika sonra servis tabağına alıyorum. Üzerine bolca antep fıstığı serpiyorum. Evet, ikinci halka tatlımızda mutlaka yağı tekrardan soğutmamız. Soğuk yağ halka tatlımızı dikkatli bir şekilde tavayı fazla doldurmayacak şekilde sıkmalıyız. Yeteri kadar sıktıktan sonra tavayı hafif hafif sallayarak araların açılmasını sağlamak. Daha sonra ocağın altını yüksek ateşe getirerek arkalı önlü dikkatli bir şekilde kızartalım ve ters çevirelim. Evet, yeteri kadar kızaran halka tatlımızı yağın içinden direkt şerbetin içine alıyorum. 5 dakika şerbette bırakıyorum. Ben kalan hamurları küçük tulumba tatlısı olarak sıktım. Soğuk yağa tekrardan kalan hamurumu küçük tulumba tatlısı olacak şekilde sıkarak bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Kalan hamurun hepsini bu şekilde sıktım. Sıktıktan sonra tabanın altını açıyorum. Hafif hafif tavayı sallayarak kabarmalarına yardımcı oluyorum. Arkalı önlü nar gibi kızarana kadar kızartmaya devam ediyorum. Evet, nar gibi kızaran tulumba tatlılarımı fazla yağına süzerek direkt şerbete atıyorum. Soğuk şerbete. 2-3 dakika şerbetin içinde bırakıyorum. Daha sonra servis tabağına alıyorum. Fazla bekletmeyin, yumuşama yapmasın. Evet, ilk sıktığım halka tatlısında yaptığım hatayı göstermek için videonun sonuna ekledim. Sizler bu hatayı yapmayın. Aralarda dinlendiğim için kopmalar oldu ve tavayı dolduracak şekilde halka tatlımı sıktığım için pişirmesi ve çevirmesi zorlaştı. Çevirirken kırılmalar meydana geldi. Bu kadar fazla doldurarak halka tatlınızı asla sıkmayın. Gördüğünüz gibi bayağı doldurdum. Kabarınca da tavadan
taşlı neredeyse. Ve çok fazla sıktığım için çeviremedim ve kırılmalar meydana geldi. Bunu göstermek için videonun sonuna eklemek istedim. Tadında bir farklılık yok. Sadece görüntüsü kırık oldu. Üzerine Antep fıstığı serperek dilimler halinde servis yaptım bunu da. Lezzetinde hiçbir farklılık yok. Sadece görüntüsünde kırıklar meydana geldi. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücret abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.